Merhaba dostlar, Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü bölümde yerleşkemizi tamamen değiştiriyoruz. Yepyeni ve devasa bir ev inşa edeceğiz. Hemen yakınımıza ticaret yapabileceğimiz bir köy kuracağız. Çiftliğimizi baştan aşağı değiştirip bizim için çalışacak köylüler ayarlayacağız. Ve sahilimize güzel bir iskele kuracağız. Bu bölümde bol bol sinematik çekim göreceksiniz. Aynı zamanda nasıl güzel bir base yaparım diye düşünenler varsa bu bölümde cevaplarını bulacaklar. Videoya geçmeden önce kanalın katıl destekçilerine teşekkür ederim. Sağ olun dostlar. Siz de kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan her zaman dediğimiz gibi hadi işe koyulalım. İlk olarak evin arkasında yaptığımız heykeli yıkacağım. O yüzden buradaki haritaları komple kaldırmam lazım. Sırayla alıyorum. Ve aynı sırayla da buradaki şalkırlara dolduruyorum ki yerine koyduğumuzda sırasını karıştırmayalım. Abuk subuk bir harita gelmesin elimize. Hızlıca bunların hepsini toparlayıp geliyorum. Evet, haritaları toplama işimiz bitti. Şimdi heykeli yıkmaya başlayacağım. Bunu yıkmak beni biraz duygulandırdı. Kendi skinimizi yapmıştık dünyaya ve haritayı da öyle sergiliyorduk. Şimdi bunu buradan kaldırınca kendimi dünyadan siliyormuşum gibi bir his geldi içime. Ama başka bir yere daha güzelini yaparız belki. Hızlıca heykeli buradan kaldırayım. Daha sonra diğer yapıları da yıkmaya devam edeceğiz. Birçok yapıyı kaldırmamız gerekiyor. Bu alanda geniş bir alan açmamız lazım. Hem evimiz hem de çevresine yapacağımız yapılar bayağı geniş bir yer tutacak. O yüzden her şeyi tek tek yıkmam lazım. Heykelle olan işimiz bitti. İkinci aşama olarak eve geçiyorum. Evi yıkacağız komple. Burada çok malzememiz yok. Sadece evin duvarları vesaire o tarz şeyler var. Depolamamızın ayrı olmasının avantajı bu oldu. Hızlıca evi de buradan kaldırıyorum. İlk evimiz yandıktan sonra yapmıştık bunu. Birçok maceraya atıldık bu evden. Hatırası videolarda kalmaya devam edecek. Bizim yapılarımız genelde büyük olduğu için bu ev küçük kaldı. O yüzden bunu da artık büyütmenin vakti geldi. Evi kaldırdık ama bizim alt kata giden bir asansörümüz vardı biliyorsunuz. Orada da birçok mini sistemimiz var. Buradan sadece asansörü kaldıracağım. Sistemler aşağıda kalacak. Onlara daha sonra bir çözüm bulacağız. Belki yeni yaptığımız evin altına da bir asansör yapıp tekrar buraya devam ederiz. Belki de hepsini farklı bir yere taşırız. Şu an bilmiyorum. Ona sonra karar vereceğiz. Asansörü komple yıktım. Şu açık alanda böyle tek sıra olacak şekilde şimdilik kapatıyorum. Şimdi süs olarak kullandığımız tarlamızı ve ahırı yıkacağım hızlıca. Buradaki tarlayla işimiz yok. Zaten burayı ekip biçmiyoruz. Daha çok mini sistemleri kullanıyoruz. Hızlıca çoğaltabildiğimiz sistemlerimiz var biliyorsunuzdur. Burayı sadece görüntü olsun diye yapmıştık. Evin etrafı çok boş kalmasın diye. Şimdi bunu kaldıralım. Bunun da daha güzelini kuracağız. Daha gelişmiş bir halini yapacağız. İçinde köylülerimiz vesaire olacak. Hem çevreye genişlik katacağız. Hem de burada bir yaşam varmış havası kurmuş olacağız. Ahırı yıkmaya başlamadan önce buradaki hayvanları bir öldürmem lazım. Yün farmının içindeki koyunları falan ne varsa burada her şeyi temizleyeceğim. Nadir bulunan pembe koyunumuz hariç tabii. Ben boyamadım bunu. Orijinal olarak bulmuştuk. Direkt buraya çiftliğimize getirip saklamıştık. Şimdi onu buradan bir götürelim uzaklara. Başına bir iş gelmesin. Gel böyle. Tamamdır. Koyunu sağlama aldık. Bu burada kalsın. Sonra yerine koyacağım onu. %0.164 ihtimalle doğuyor. O yüzden bunu kaybetmek istemiyorum. Kaldığımız yerden yıkım işlemine devam ettim. Hem ahırı hem yanındaki kümesi hem de yosun farmını falan komple buradan kaldırdım. Bunların malzemeleri yine lazım olacak. Yerdeki podzola kadar ne varsa hepsini toplayacağım. Hiçbir malzemeyi ziyan etmeden oynamaya çalışıyorum oyunu. Bu sayede vakitten de tasarruf etmiş oluyorum kendimce. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Sanırım seride yaptığımız ilk heykel buydu. İskelet heykeli. Şimdi bunu da yıkacağız. Buradan kaldıracağım komple. Kemik farmı için tekrar bunu yapmayı düşünmüyorum. Yani en azından evin yakınlarına yapmayı düşünmüyorum. Belki uzaklara falan bir yere yapabiliriz. Bu arada heykelleri yıktıkça da böyle eskiler aklıma geliyor. Bu heykeli yapmak için çok fazla uğraş vermiştim. Hatta seride böyle büyük yapılar yapmayı, farmları içlerine kurmaya çalışmayı vesaireyi falan bu iskelet heykelini, farmını falan yaptığım zaman düşünmüştüm. Serinin belki de bu kadar sevilmesini sağlayan heykeli şu an dünyamızdan kaldırıyorum. O işi de hallettik. Şimdi ticaret merkezimize geçelim. Burayı da kaldıracağız ama bunları kaldırmadan önce burada çok iyi köylülerimiz var. Bir zümrüte ticaret yapıp hem zırhlarımızı hem de aletlerimizi kolayca buradan karşılayabiliyoruz. O yüzden bunları güvenli bir yere geçireceğim Nether'dan. Daha sonra buradaki itemleri vesaire her şeyi toparlayacağız ve burayı da yıkacağız. Önce bir portal açayım buraya hızlıca. Portalımız tamam. Bir geçip yerine bakayım yanlış bir yere açılmasın. Tamamdır. Kullandığımız portala çıktı. Bu tarafta bir yer açayım köylüler için. Geçtiklerinde sağa sola gitmesinler. Sağını solunu da bir kapatacağım. En önemlisi arka tarafını da kapatacağım ki istediğimiz yere direkt geçsinler. Şimdi çalışma istasyonlarını kaldıralım. Bunları tekneye bindirip doğruca portaldan Nether'a gönderelim bakalım.
Bunlar da sonunculardı. Bir tanesi arkada kaldı ama burada gezdiği zaman biner o da tekneye. Uğraşmaya gerek yok. Şimdi onların olduğu tarafı kapatıp ön tarafı açıp işimize devam edebiliriz. Portalı kaldırarak yıkma işlemine direkt buradan başlıyorum. Buradaki eşyalarımızı ziyan etmeyeceğiz tabii ki. Onların hepsini shulker'lara dolduralım. Buradan sandıkları kırdığımda otomatik hepsi gelecek bana zaten. Kürekler de sonuncuydu. Eşyaları da buradan kurtarmış olduk. Bunları depolamaya götüreceğim. Daha sonra buranın yıkım işlemine hızlıca başlayacağım. Eşyaları da götürüp depoya bıraktım. En üstten yıkmaya başlıyorum. Burada birçok elmas bloğumuz var. Bunları buradan geri aldığım için de seviniyorum aslında bir yandan. Çünkü bu ticaret merkezini yapmak için çok uzun saatler boyunca elmas kasmıştım. O kadar uğraştım, didindim, sonra onları kullanacak fırsatım olmadı. Getirdim hepsini buraya koydum mecburen. Tasarım bu şekildeydi yani. Şimdi o saatlerin acısını çıkarıyor gibi hissediyorum. Ticaret merkezini de değişik bir şekilde yapacağım. Böyle pazar gibi bir yer olacak. Minecraft tarzında yerler kurup oralarda ticaretimize devam edeceğiz. Son olarak burayı da yıkacağız ve artık inşaatlarımızı yapmaya başlayacağız. Hızlıca bu işi halledelim. Şimdi inşaatlara başlayacağız ama inşaatları yapmadan önce yerlerini bir belli edelim. Farklı renkte betonlar kullanarak yapacağım yapıların buralara işaretlerini atıyorum. Geniş alanlarda çalışacağınız zaman bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ölçeklendirmek falan bu şekilde daha kolay oluyor. Daha sonrasında sıkıntı çekmektense önden hesaplayarak yapmak her zaman daha avantajlı. Yani öyle rastgele yapınca illa bir ölçüde sıkıntı oluyor. Tekrar yık, tekrar yap falan muhakkak uğraştırıyor. En baştan eşeği sağlam kazığa bağlamak lazım. Diğer yapıların da yerlere şeklini çıkartacağım ama burada bir alana ihtiyacımız var. Şuraların kazı işlemini yapıyorum hızlıca. Şu hizadan itibaren bu çimenlerin hepsini kazıyorum. Buralarda yaptığım son işaretlemeler. Bu yapıların yerlerini de belli ettikten sonra artık inşaya başlayacağım komple. Şöyle uzaktan işaretlediğim yerleri de göstereyim. 7-8 farklı yapı yapacağız burada. Aşağı yukarı hepsinin yeri de tam burası olacak. Belki 3-5 blok sağa sola kaydırabilirim ama en azından ölçülerimiz elimizde. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan evimizi inşa etmekle başlayabiliriz. Ve evimiz nihayet bitti dostlar. 4 katlı devasa bir yer yapmış olduk. Tasarım için Folli kanalına teşekkür ederiz. Linki aşağıda, isterseniz gidip bakabilirsiniz. Bence bölgeye yakıştı. Büyüklüğü de bence bizim yapılarımıza uygun şekilde oldu. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi bu çevreye yapacağımız diğer yapılarla devam ediyorum. İkinci yapımız ahır olacak. Yine burada çeşit çeşit hayvanlarımız olacak. Ama bu sefer onlarla biz değil, köylüler ilgilenecek. Çok büyük yapmayacağım ama daha kullanışlı bir yer yapacağım bu sefer. Evimizdeki aynı renkleri kullanmak istemedim. Ahırda huş odunları daha çok kullandım. Hem görsel olarak da bölgede çeşitlilik olmuş olur. Hayvanlar yerleri pisletiyormuş gibi görünmesi için yine burada da podzol kullanıyorum. Diğer yapılarla uyum yakalayabilmek için çatısını da çam merdivenlerle kapatıyorum. İç kısma da ara bölme attım ve hayvanların yiyeceği samanları vesaireleri buraya koydum. Burada hem koyunlarımız hem de köylülerimiz olacağı için koyunları kurtlardan, köylüleri de zombilerden korumak için çitle çeviriyorum komple. Geçici olarak da çitlerin üzerine ışıklandırma yapıyorum. Saldırgan moblar çitlerin üzerinden içeri giremesinler diye kenarları birazcık açtım. Ve sıradaki işimiz artık her hayvandan en az 2'şer tane buraya toplamak olacak. Nuh'un gemisi hesabı her hayvandan 2 tane olursa soylarının devamını biz bir şekilde sağlarız. Birer kere besleyeyim de bunlar silinmesinler, daha sonra gidip köylülerle ilgileneceğim.
Daha önce köylü farmını kullanmaya gittiğimizde farmın bozulduğunu görmüştük. Köylüler üremiyordu nedense. Gidip onlarla bir ilgileneceğim. Hem farmı düzeltelim hem de ihtiyacımız olan köylüleri güzelce bir toparlayalım orada. Burayı kapatayım. Gelen köylüler sağa sola dağılmasınlar. Bir geçip bakalım şimdi karşı taraf ne durumda. Yatakları falan kaldırıp tekrar koymayı deneyeceğim bir. Bir de buradaki köyü iyice bir kontrol edeyim. Dışarıda falan yatak kaldıysa onları mı algıladılar? Ne oldu? O yüzden de bir karışıklık olmuş olabilir. Köy tamamen temiz. Ne yatak var ne iş istasyonu var. Bir yukarı çıkıp tekrar bakacağım. Bunların yataklarını önce bir kırayım. Tekrar yerleştirelim. Çiftleşmeleri için yiyecek atıyorum ama almıyorlar. İkisinin de envanteri ağzına kadar dolu yani. Çiftleşmemeleri için bir neden yok aslında şu an. Meslek de verelim. Belki onun bir faydası olur. Değişti mi? Aynen. Meslekleri değişti. O arada bu yatakları tekrar yerine yerleştireyim. Bakalım çiftleşecekler mi? 4-5 dakika kadar bekledim ama hiçbir şekilde yeni köylü olmadı. Bunları artık veda etme zamanımız gelmiş demek ki. Hadi güle güle. Evin oraya dönelim. Gazete alıp gidip köylü getireceğim buraya. Gel bakalım Gast Efendi. Bu tarafta bir çöl biyomumuz vardı. Orada köyümüz de vardı. Gidip oradan 4 tane köylü alalım. 2 tanesini buraya bırakırız. 2 tanesini de farma geçiririz. Bu Gast da çok yavaş ya. Neyse oraya gideyim, görüşelim dostlar. Köyümüze geldik, hemen 4 tane kaçıralım. Siz gelin bakalım, hazır burada toplantı yapıyorsunuz. Binmedi tabi. Uğraştırmadan olmaz bunlarla. Burada biner misin? Lan ben bindim yanlışlıkla. Ha, neyse bunu itelim buraya. Bak şimdi. Ona mı bineceksin? Tamam git ona bin. Aferin. Teknelerin ikisini de doldurduk. Gazla bağladım. Lan beni almadın hey. Tamam yetiştim. Biraz uzun bir yolculuğumuz var. Evin oraya gideyim. Geliyorum. Evet, sağ salim inişimizi yaptık. Bu gazı götürelim, yerine bağlayalım, ayağımıza dolanmasın ortalarda. 2 tane köylüyü buradaki ahırda bırakacağım. Onlar burada çalışacak. Birine çiftçi, birine çoban dedik. Bu şekilde güzel oldu. Köylü farmına koyacağımız köylülere de isim vereyim hemen. Bundan sonraki köylülerimizin soyu bunlardan geleceği için güzel bir isim vereceğim. Birine soyun soylansın yazıyorum. Diğerine de boyun boylansın yazalım. Güzel. Soyun soylansın, boyun boylansın. Harika oldu. Devam. Ya nereye gidiyorsun? Övdük diye hemen şımarmayın ya. Vagona bindirip götürelim. Buradan direkt farmın içine çıkacaklar zaten. Buradaki su akıntısını bir kesmem lazım köylüleri bu tarafa alabilmek için. Tekneyle de yukarı çekelim. Direkt yatakları algıladılar. Bu okçuluk mesleğini niye almadı? Oo tamam, çalışmaya başladılar bile, bakın. Biraz da bunlara sebze attık. Çok az bekleyeceğim. Evet, ilk bebe geldi. Hop, direkt aşağı gitti o da. Tamam, farm çalışmaya başladı tekrar. Burayı çözmüş olduk. Ama öncesinde karşı tarafa gidip ufak bir ayar çekmem gerekiyor bu köylüler için. Şimdi onları uğraşmadan vagona bindirebilmek için ufak bir düzenek kuracağız. Diğer hesabımı getirip farmda AFK olarak bırakmıştım. Bebek köylüler buraya gelmeye başladı. Bunlar burada biraz biriksin. Biz gidelim, diğer işlerimize devam edelim. Burada bıraktığımız köylüleri de içeri alıyorum. Yataklarını ve mesleklerini ayarlayalım. Bir tanesini kasap köylü yapacağız. Çoban kasap olsun. Diğeri de çiftçi olarak kalır. Mesleğini ve yatağını aldı hemen. Diğerine de yün alışverişi yapabileceğimiz tezgaha koyuyorum. O da hemen algıladı bunları. Buradaki hayvanlar ne oldu ya? Arkaya mı gittiler acaba? Oh süper. Şu araları falan kapatmamız lazım demek ki. Evet, burası şimdilik tamam. Hemen bunun karşısına bir tane sera yapacağım. Orada da köylüler çalışacak yine. İlk önce tarlaları yapacağımız yeri belirleyerek başlayalım. Sularımızı falan yerleştirelim. Daha sonra yapı işlerine geçeriz. Evet, şöyle hem sayalım hem de tarlayı yapmaya başlayalım. 4 genişlik yeterli olacak. Bu arayı komple şimdi açabiliriz. Oğlum ne yapıyorum ya? Hiç demiyorsunuz kürekle yapmayacaksın, çapayla yapacaksın diye. Tamam, bu şekilde doğru oldu. Düzelttik burayı da. Arada kafa karıştığı oluyor, idare edin artık. Ortaya köylüler için bir yer açıyorum, 2 sıra. Böyle dolduralım. Etrafına çitle dönüyorum, daha sonra değiştireceğim. Çatıyı yerleştirmek için önce burada ölçülerimi aldım. Daha sonra huşları yine kullandım. Ahırla uyumlu olmasını istedim. Çatıyı da diğer yapılara uyumlu olması için yine çam basamaklarla yaptım. Huşla meşenin uyumunu beğeniyorum ben. O yüzden kolonlarda meşeyi kullanmayı tercih ettim. İçeri 2 tane gübreleyici ve 2 tane yatak koydum. Burada köylüler ekim biçim yapacağı için onlara kullanmaları için bir tane elmas çapa bıraktım. Ufak tefek de dekorasyonlarını yapıp buradaki işimizi bitirdim. Bu şekilde içime sindi. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi Nether'a gidelim. 2 tane köylü alıp getirelim buraya. İkinci hesabı bu tarafa geçirip burada da AFK bıraktım ve bütün köylülerimiz büyümüş. Güzel. Şuradaki düğmeye tıklayarak hemen bir tane alalım. Bu da ikincisi. Tamamdır.
Bunları karşıya geçiriyorum hızlıca. Dur be nereye gidiyorsun? Diğerini de alalım. Yeni mekanınız burası gençler, beğendiniz mi? Ben buraya buğday, havuç, patates falan böyle karışık ekeceğim. Daha sonra bunlar büyüdükçe burada zaten ekim biçim yaparak kendi envanterlerini de doldurmuş olacaklar. Köylülerin silinmemesi için de 2-3 tane ticaret yapalım. Bu havuç veriyor, güzel. Öbürü ne veriyor? Buğday, o da olur. Bunu da aldık, tamamdır. Buranın etrafını da yine çitlerle çeviriyorum. Araları kapatmayı unutmayalım. Diğer taraftaki gibi sorun yaşamayalım sonra. Çitleri de çekince köylüleri serbest bıraktım. Onlar da direkt burada çalışmaya başladılar. Evin arka tarafına da bir şeyler yapacaktık. Yerlerini de gri ile işaretlemiştim. Ev tahminimden de büyük durdu. O yüzden bunların alanını genişletmem lazım. Yeniden bir hesap yapıp ölçeklendirme yapacağım burada. Bu portalı da buradan kaldırayım. Aslında hepsinden önce evin merkezine bir tane fener koyarsak bütün çalışmalarımızda etkisini alabiliriz. Zemin kata geldim. Evin ortalarından bir yerinden bir delik açacağım ve oradan aşağı sadece fenerin sığabileceği kadar bir alan açıp fenerimizi buraya inşa edeceğim. Burası aşağı yukarı ortalara denk geliyor. Şimdi en alt kat için burayı 9'a 9'luk bir alan yapmamız lazım. En alt sırayı koyarken aynı anda bir üst sırayı da doldurmaya başlıyorum. Kazma işini en aza indirebilmek için tek bloğa giriyorum. Yani yüzme pozisyonunda yerleştireceğim buraya blokları. Tek blokta çalışmanın avantajlarını da arada bir kullanıyorum bu şekilde. Tipe bak. Burası da fenerimizin yeri. Feneri koyduk ama aktif olması için gökyüzünü görmesi gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden buradan yukarı bir delik açacağım ve fenerin ışığını da evimizin rengine uyumlu bir hale getirmeye çalışacağım. Açtığım her kattaki delikleri kahverengi camla bu şekilde kapatıyorum. Burası da sonuncusu. Buraya koyduğumuzda ışığın kahverengiye dönmesi lazım. Evet. Harika. Şöyle uzaktan da gösteriyorum size. Bence güzel durdu. Yakıştı buraya. Şimdi sürekli çabukluk 2 efektimiz olacağı için buradaki çalışmaları da gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde halledebileceğiz. Şu eski yerleri kaldırıyorum. Açılan yerleri de tekrar dolduruyorum. Ölçeklendirmemizi yapıp hızlıca inşaatımıza başlıyorum. Buraya ufak bir köy kuracağım. Plains köylerinde bulunan demirci evlerinin aynılarını inşa ediyorum. Kendimce ufak tefek değişiklikler ekledim tabi. Çiftlik tarafına da bu şekilde daha uyumlu olacağını düşündüm. Toplamda burada 8 adet köylümüz olacak. 4 tane zırhçı, 4 tane de alet edevat satan köylümüz vardı bizim. Onların hepsi burada devam edecek işlerine. Biz de ihtiyacımız olduğunda alışverişimizi buradan yapacağız. Elimden geldiğince güzel bir ortam çıkarmaya çalıştım. Burası için önerileriniz olursa yorumlarda belirtin dostlar. İlk olarak zırhçı köylülerin kalacağı yeri yaptım. Onları Nether'a geçirmiştik. Şimdi gidip tekrar geri getireceğim ve burada yerlerine yerleştirip daha sonra alet edevat veren köylülerimizin yerlerini yapmaya başlayacağım. Evlerimiz bu şekilde tamamlandı. İçeriği de göstereyim size. Yataklar için bir yer ayırdım. Zırhlar için de yukarı tarafı boş bıraktım. Sandıkları oraya koyacağım. Yataklarını yerleştirdim. Şimdi gidip köylüleri getirebiliriz. Direkt buraya portalı açalım. Daha fazla uğraşmayalım sağdan soldan getirmek için. Şu aradaki blokları alabiliriz. Önce zırhçıları alacağız buradan. Bu 2 tekneyi almamız yeterli olacak. Köylüleri gönderdik. Sen de git bakayım. Tamam. Şimdi biz geçelim. Oo, gece olmuş. Bu sıkıntı bak. Hemen yatalım, zombilerle başımız derde girmesin. Tekrar bindirelim tekneye, yerlerine götüreceğiz. Evet, yeni mekanınız burası gençler. Yatakları falan da direkt algıladılar. Orada ne var lan? Oraya niye bakıyorsun? Bunların çalışma tezgahlarını da koyayım böyle. Tamam, bunları da algıladı. Güzel. Öbürküleri de yerleştiriyorum. Bunlar da aldı mesleklerini. Bu üsttekine yetişemeyecekleri için meslek bırakma falan böyle bir sıkıntılar olabilir. O yüzden yukarıdan yan tarafa alıyorum bunları. Yapacak olursanız siz de buna dikkat edersiniz. Buradaki toprak alan evlerin önünü kapatıyor. Bu tarafa da 2 tane ev yapacağız daha. O yüzden bu alanı komple bir açmam lazım. Burayı komple kazıp düzeltiyorum ve hemen diğer evleri yapmaya geçiyorum. Buradaki evler diğerlerine göre daha küçük, hem de standart ev şeklinde olacak. Diğerlerine göre bunları yapmak daha kolay oldu benim için. Bir de farklı işler yaptıkları için binalarında farklı görünmesini istedim. Hem de buraya şekil olarak da ayrı bir güzellik katar. Bu evler de tamam. Bunların da içini göstereyim. Madenle falan uğraştıkları için ocak koydum. Yatakları hemen yanlarında. Bunların iş tezgahlarını dışarı koyacağız. 2 evin arasında olacak. Şimdi gidelim, burada çalışacak olan köylüleri de Nether'dan getirelim. Tamamdır, onları da getirdik. Artık buradaki köyde çalışacak başka köylümüz yok. Burayı tamamlamış olduk böylece. Bunların tezgahlarını hemen bu araya koyacağım. Önce bloklarla kapatalım şöyle kenarlarını. Tezgahları da böyle yerleştiriyorum. Direkt aldılar zaten. Arkaya geçmemeleri için buraları kapatacağım. Güneş batıyorken bunları da salalım. Hepsi gitsin yerlerine yatsınlar. Bunları içeri kapatıyorum. Hemen etrafı da çitlerle çeviriyorum. Zombilerin giremeyeceğinden emin olmalıyız. Minecraft köylerindeki patikalarla evleri birbirine bağlayacağım. Her köyde olduğu gibi de bir tane çeşme yapacağım meydana. Tasarım olarak da hemen köydekilere benzer yapıyorum. Çatısını meşeyle kapattım.
Tam simetrik olmadı zili koyacağımız yer ama şuraya koysak arkaya da bir ışık atalım. Bu şekilde gayet güzel durdu. Şimdi köylüleri bir salmamız lazım. Tezgahlarına gidebiliyorlar mı, geri gelip yatabiliyorlar mı vesaire, bunları bir kontrol edeceğim. Onlar takılırken ben de kalan patikaları yapıyorum. Hangi evde hangi köylü olduğunu anlamak için oyuna yeni eklenen rafları kullanacağım. Bunlar üçlü raflar. 3 tane eşya sergileyebiliyoruz yani. Bunları ikişer tane olarak kullanacağım ben. Ama hangi evde hangi köylü olduğunu şu an bilmiyoruz. Uyumaları gerekiyor. Uyuduktan sonra bunları tespit edebileceğim. Biraz bekleyelim, gece olsun. Gece oldu. Şimdi uyandırıp tek tek bakacağım ne sattıklarına. Bu hangisiymiş? Göğüslük satan köylümüz bu, tamam. Buna bakalım hemen. Bu da ayakkabı satan köylümüz. Depolama için şuraya sandıkları atabiliriz. Ondan önce yerlerini bir ayarlayalım. Buraya göğüslükle şapka mı dedik, ne dedik? Yok, ayakkabı köylüsüydü, tamam. Şimdi doğru oldu. Buraya da pantolon ve kask satan köylümüzü koyduk. Bu raflar çok güzel duruyor. İlk defa kullandık. Depolamayı şu tarafa alacağım. Üst tarafta baya böyle tuhaf durdu. Çatı kısmını da böyle kapatabilirim. Fazlalıkları da buradaki sandıklara dolduruyorum, hızlıca geliyorum. İçeri bir sandalye, masa falan atalım. Birazcık dekor olsun. Çok boş kalmasın buralar. Aynılarını bu alet veren köylüler için de yapacağız. Bu kazma kürek satıyor, tamam. Bu kılıççı mıydı zaten, aynen. Buradakiler, kalanlar da kazma ve balta. Eşyaları yerlerine yerleştirdim. Şu olay gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu raflar konusunda? Uzun zaman sonra oyuna güzel bir şey eklediler diye düşünüyorum ben. Bunların depolamasını da hemen buraya yapacağım. Fazlalıkları da buradaki sandıklara dolduracağım. Bunları da hallettikten sonra evin etrafına patikalar, yollar yapmaya başlayacağız. Kendimce güzel bir tasarım çıkarttığımı düşünüyorum. Sizlerin de fikirlerini bekliyorum dostlar. Hadi biraz çevremizi de güzelleştirmeye başlayalım. İlk olarak hizamızı belli etmek için tek sıra şeklinde bir çember yaptım evin etrafına. Daha sonra 4 blok genişliğe çıkardım buraları. Diğer yaptığımız yapılara doğru da ekstra yollar uzattım. Blok olarak kırık taşları, yosunlu kırık taşları, taş tuğlaları ve bunların merdiven şekillerini kullandım. Önce tekli blokları yerleştirip daha sonra aralarını kırık taşla doldurmak daha kolay geldi bana. O şekilde daha hızlı yapılıyor. Evle yolun arasında boş kalan yerlere de buğday ekerek değerlendirdim. Buğdaylar büyüdükleri zaman sarı sarı güzel görünüyorlar aynı zamanda. Yolların kenarlarını böyle duvar veya çitle değil de yosun farmında kastığımız çiçekli ve normal açelyalarla kapattım. Ve birkaç noktaya da kastım olacak şekilde ağaçlar yaptım. Böyle ince gövdeli ağaçları yapmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha estetik görünüyor bence yapıların etrafında. O yüzden bu şekilde bir tasarım kullandım. Işıklandırmayı yaparken de normal bildiğimiz sokak lambalarına benzetmeye çalıştım. Yine taş tuğlaları ve çam odunlarını kullanarak bu şekilde bir tasarım yaptım. Belki daha farklı şeyler yapılabilirdi ama bunları yakıştırdım ben buraya. O yüzden bu şekilde devam etme kararı aldım. Bölgeyi farklı şekilde aydınlatacağız zaten. Bunlar görsel olarak iyi dursun yeterli. Son olarak demir farmımızın olduğu kıyıya doğru da bir yol çektim. Buraya da ufak bir iskele yapacağım. Balıkçı rıhtımı gibi bir şey olacak. Aynı zamanda teknelerimizin de duracağı yer burası olacak. Böyle izleyince basit gibi duruyor ama bunlar saatlere mal olan şeyler. Buraları kazmak, tekrar doldurmak, gerekli malzemeleri ayarlamak vesaire çok uzun saatlerimi aldı. O yüzden videoyu beğenerek destekleyebilirsiniz dostlar. İskeleye doğru giden yolları ve ışıklandırmaları da aynı şekilde yaptım. Bir değişiklik yapmadım burada. İskeleyi de demir farmının önünü kapatmasın diye böyle biraz sol tarafına doğru aldım. Bu tarafa daha kolay yerleştirebildim. Sığdı yani bu şekilde. Balıkçı kulübesi falan derken çok büyük bir yer yapmıyorum. Ufak bir yer yapacağım. Buraya bir tane de köylü bırakırız. Gerektiği zaman balık ticareti falan da buradan yapabiliriz. Teknelere rahat ulaşabilmek için de su seviyesinde bir platform hazırladım buraya. Ve tüm bunlarla beraber bu çevreye yapacağımız yapıların da sonuna gelmiş olduk dostlar. Buradan tekrar evimizle ilgilenmeye geçeceğiz. Size şöyle iskeleyi bir gezdireyim. Buraya güzel bir fener kurdum. Buraya da bir bank koydum. Balık tutarken burada oturup dinlenmek için. Buraya geleceğiz. Oturduğumuz yerden oltamızı atıp balığımızı tutacağız. Buraya da bir köylü getireceğiz. Dediğim gibi balık ticareti falan yapacak olursak buradaki köylüyü kullanacağız. Onun için köylü farmına gidip bir tane getirmem lazım hızlıca. Köylüyü aldım, geldim, yerine götürüyorum. Yukarıdaki okçu masalarını algıladı. Bak bu kötü oldu. Herhalde oradaki tezgahlardan biri boşa çıkmış. Neyse bunu bırakalım buraya. Bir sorun olursa çözeriz daha sonrasında. O yukarıdaki karışıklık demir farmını bozmaz inşallah. Neyse. Tepeden böyle bir bakalım alana. Bu alana şu an başka bir şey eklemeyeceğim. Arka tarafında böyle ufak bir köyümüz var. Bu tarafta da çiftliğimiz var. Orada da köylülerimiz çalışıyor. Bu sandıklara falan giden alanı boş bıraktım. Oralara önerileriniz varsa yapabileceğimiz şeyler, fikirlerinizi bekliyorum. Evin içine doğru geçelim. Buraya köylüleri getirip meslek falan vereceğimiz için karışıklık olmaması adına evin içine hiçbir şey koymamıştım. Bütün katlar gördüğünüz gibi bomboş. Çatı katı hariç evin her yerini dekore edeceğiz. Ufak tefek değişiklikler de yaparız.
Daha da güzelleştiririz yani. Bu benim için saatler sürecek bir işlem. Buraları size hızlıca sinematik çekimlerle göstereceğim tabii ki. Hepsini tek tek izletmeyeceğim. Umarım sizin için de keyifli bir zaman olur. Hepsinden önce şuraya bir portal kuracağım. Portalımız evin en alt katında ve arka duvarda olsun istiyorum. Açalım bakalım. Evet, burada gayet güzel durdu. Hadi iç mimariye yavaştan başlayalım. Dekorasyonun sonuna geldik. Şimdi girelim, evi size bir göstereyim. Giriş katımız böyle oldu. Burada büyük bir masamız var dostlarla oturmaya. Burada çalışma tezgahımız var. Burası ufaktan bir mutfak havası verdik. Burada maden falan pişiriyormuşuz gibi bir ortam yaptım. Üst katta da yine işte burası simya ile ilgili yer. Büyüler, iksirler falan. Bu tarafa geçtiğimizde haritacılıkla alakalı şeyler var. Yani her odayı böyle kendi çapında bir konsepte bürümeye çalıştım. En üst katımızda da televizyonumuz var. Büyük dev ekran bir televizyon yaptım oraya. Bu odaları boş bıraktım. Buraları isterseniz depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Evin tasarımını aldığım Folly kanalında o şekilde değerlendirmişti buraları. Bizim depolama alanımız evimize yakın olduğu için oraları bu şekilde değerlendirmek istemedim. En üst katı da bilerek boş bıraktım. 2000 abone olmamıza çok az kaldı. 2000 abone olduğumuzda dünyayı paylaşacağım demiştim. Paylaştığımda en üst katı da kendi istediğiniz şekilde dekore edersiniz. Ben de dünyayı paylaştıktan sonra oraya değişik bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ama şimdilik boş kalacak. Şimdi dışarı çıkalım ve sıradaki işimize bakalım. Şimdi bu alanı komple ışıklandırmamız gerekiyor. Bu ışıklandırmayı yapmadan önce de şu alandaki boşlukları falan komple kapatacağım. Bu fazlalık olan blokları da önce kaldırmam lazım. Işıklandırma için önceki bölümde kurbağa ışığı farmı yapmıştık. O ışıkları kullanacağım. Işık sıkıntımız yok yani. Bol bol bloğumuz var. Bu boşluklardan hariç mağaralara falan giden yerler var. O mağaraların girişlerini de kapatacağım. Aydınlatabildiğim kadar da içerileri aydınlatacağım. Uzamaması için buraların hepsini göstermiyorum dostlar. Bu işleri halledip hemen dönüyorum. Evet, sağ solu kapatma işlemimiz bitti. Şu tarafta çok yarıklar vardı. Aşağıya derin mağaralar gidiyordu. Onları falan kapattım. Bu köylerin arkasında da yerler vardı. Onları da ayarladık. Yaklaşık 1,5 saatimi aldı. Şimdi ışıklandırma işine bakabiliriz. Buradan birazcık yosun halısı alıyorum. Yosun örtüsü diye çevrili Bedrock'ta ama ben halı diyeceğim bunlara. Buradan da kurbağa ışıklarımızdan alalım birkaç stek. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradan başlatacağım ben yerleştirmeye. Kazdığımız bloğa bir tane ışık koyup üzerine de bir tane yosun halısı koyacağız. Araya 7 blok boşluk bırakıp 8. bloğa yine aynısını yapmamız lazım. Tam buraya bir ışık daha koyup üstünü halıyla kapatacağım. 7 blok genişlik olmasına dikkat etmemiz lazım. En iyi aydınlığı bu şekilde sağlayabiliyoruz. Bu arada buranın çiçeklendirmesini falan başka bir bölümde yapacağız. Bu bölüme sıkıştırmayacağım. Bilginiz olsun şimdiden. Diyelim ve devam edelim. Tek bir yöne doğru değil tabii ki. Bütün yönlere doğru 7'şer blok boşluk bırakıp bir blok ışık koyacağız. Yine bu da uzun sürecek bir işlem. O yüzden bunları da hızlı bir şekilde halledelim. Siz de hala videoyu beğenmediyseniz bir beğeninizi alırım. Işıklandırmadan sonra da videoyu kapatırız artık.
Size 25 saniyede geçen şey benim için 6 saate mal oldu. Işıklarda sıkıntı oldu. Replay mod yüzünden ışıkları kaybettim. Tekrar gittim, kastım falan. Bakın bu köylerin bayağı bir arkalarına kadar da uzattım. Bu kumsala da sarı ışıkları kullandım. Üzerlerine bir şey örtmeyeceğimiz için onların daha iyi görüneceğini düşündüm. Bu Piglin heykelinin arkasına kadar falan geldik. Şuradaki bloğun üstüne çıkayım, buradan bir bakalım. Aradaki farkı görmek için de gökyüzünü bir karartalım. Evet, böyle daha net belli oluyor. Aydınlattığımız alan gerçekten ufak bir alan değil. Hemen hemen base'in her tarafını ışıklandırmış olduk bu şekilde. Bakın bu arkalardan 2 çank kadar daha ışıklandırma yaptım. Moblar doğup buradaki köylülerimizi öldürsün istemeyiz. Şimdi hem videoyu kapatalım hem de ufak bir tur atalım. Yaptığımız şeyleri gece ve gündüz olacak şekilde size göstermeye çalışacağım. Evimiz gerçekten çok büyük oldu. 4 katlı büyük bir ev yaptık. Aynı şekilde etrafına kurduğumuz yapıları da ona uygun olacak gibi böyle ölçeklendirmesini ona göre yapmaya çalıştım. 30.000'e yakın farklı blok kullandım. Sadece hazırlıkları için 4-5 gün uğraştım. Farmlarda AFK bıraktım. Yeni bloklar ürettim. İş istasyonlarını ayarladım vesaire. Çok uzun zamanımı aldı. Biliyorum videonun gelmesi çok uzun sürdü ama araya başka şeyler girdi. Bunları da sizle paylaşmıştım daha önce. Onlardan sonra anca toparlayıp kendimi bu işe başladım. Proje büyük olduğu için çekip kaydetmesi kadar editlemesi de uzun sürdü. Sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar izleyen herkese de ayrıca teşekkür ederim. Bu benim için çok önemli. Dediğim gibi kanalın 2000 abone olmasına çok az kaldı. Bu konuda da desteklerinizi gösterirseniz minnettar olurum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.